Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ortasında fındık, kenarları kıyır kıyır, inanılmaz lezzetli bir hamura sahip, tam bir görsel şölen olan şahane bir şerbetli tatlı bülbül yuvası yapıyorum. Bazı tatlılar da vardır ya hani alt üst yapmanıza gerek duyar. Bu tatlıda buna hiç gerek yok arkadaşlar. Yıllardır yaptığım bir tarif. Bu tarifim de burada dursun. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. İlk olarak şerbetimizin yapımıyla başlıyoruz. Orta boyutta bir tenceremizin içerisine 2 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Hemen arkasından 2,5 su bardağı da suyumuzu ekliyoruz. Suyumuz ne sıcak ne soğuk olacak arkadaşlar. Bardak ölçülerimi malzemeler kısmında belirtiyorum. Oraya göz atarsanız sevinirim. Birkaç damla limon da damlatabilirsiniz ama ince bir dilim limonu tavsiye ediyorum koku açısından. İnce bir dilim limonumuzu da şerbetimizin içerisine attıktan sonra orta gözlü ocağımızın üzerinde ara ara karıştırarak 17 dakika boyunca kaynatalım ve kaynayan şerbetimizi ocaktan alalım. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimiz bir kenarda soğurken biz de yoğurma kabımızın içerisine 125 gram oda ısısında tereyağımızı ekleyelim. Siz margarin de ekleyebilirsiniz ama tereyağını öneriyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı irmik. Lütfen verdiğim ölçülere sadık kalalım arkadaşlar. Yarım çay bardağı pudra şekeri, toz şeker değil, pudra şekeri olması şart. Bir yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde yoğurt, sulu yerinden olmasın, buna dikkat edin. Bir yemek kaşığı dolusu sirke, üzüm sirkesi kullandım ben ama sirke fark etmiyor. Bir paket vanilya, şekerli vanilin yani arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 tane oda ısısında yumurtamızı arkadaşlar bir tanesini içerisine ekliyoruz ama bir tanesinin sarısını üzerine sürmek için bir kenara ayıralım. Ve aklarının azıcık olacak şekilde bir yemek kaşığı olsa yeterli, bir kenara onu da ayıralım. Hamurumuzun arasına süreceğiz. Azıcık yumurta akımız ve bir tane yumurta sarısını bir kenara alalım ve geri kalan yumurta akımızı ve yumurta sarımızı hamurumuzun içerisine ekleyelim. Yumurta sarısının içerisine de bir yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağını ekleyelim arkadaşlar. Üzerine sürmek için bu karışımımız bir kenarda beklesin. Arasına sürmek için de yumurta akımız bir kenarda beklesin. Şimdi elimizi içerisine sokalım ve güzel bir karışım elde edelim. Margarin ile diğer malzemeler tamamen özleşsin. Bu aşamada hiçbir şekilde videoyu kesmedim ve sadece süre açısından hızlandırdım ki size tam olarak ölçülerimi, ne kadar güzel bir kıvam elde ettiğimi göstermek açısından. 3 su bardağı unumuzu 2 aşamada yoğurdukça ekleyelim, yoğurdukça ekleyelim. Bakın görüyorsunuz, dediğim gibi videoyu hiçbir şekilde kesmedim. Hamurun ne kadar güzel toparlandığını size göstermek istedim. Ölçülerim birebir tamdır arkadaşlar. Videoda ne görüyorsanız aynı şekilde ölçüleri ve malzemeleri kullanıyorum. Asla en ufak şüpheniz olmasın. Tariflerime sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz, hamuru yoğurdukça çok güzel toparlanıyor. Asla un ya da irmik ilavesine gerek kalmıyor arkadaşlar. Sadece biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Elinizi birazdan hamur bırakacak. Çok güzel bir hamur elde edeceğiz. Bakın yoğurdukça ne kadar güzel bir hamur elde ettik. Yoğurma kabımız tertemiz, elimiz tertemiz. Evet, şu anda hamurumuz hazır. Tatlımızı pişireceğimiz tepsimizin ya da borcamımızın tabanına azıcık margarin ile yağlayalım, katı yağ ile, daha sonra fırça yardımı ile her yerine güzelce sürelim. Bunu yapmamızın amacı da tatlımıza şerbetimizi döktükten sonra arkadaşlar servis yapma aşamasında tabanının tepsiye yapışmasını önlemektir. Eğer kullanmıyorsam yağlı kağıt, kesinlikle bu şekilde margarin ile kurabiyelerim ve şerbetli tatlılarımın tabanını böyle yağlarım biliyorsunuz. Bu da bir kenarda beklesin. Şimdi
Gelelim hamurumuzun açma aşamasına. Hamurumuzun yarısını önümüze bu şekilde alıyoruz. Altına arkadaşlar ya bu şekilde hamur matı, açma hamur matı kullanın ya da yağlı kağıt kullanın. Birazdan kaldırma aşamasında çünkü çok ihtiyacımız olacak. Aksi takdirde kesinlikle tezgaha yapışacaktır. Bilginiz olsun. Hamurumuzun yarısını bu şekilde önümüze alıyoruz ve parmak uçlarımızla birazcık genişletelim. Biraz zorlanıyorsanız eğer kesinlikle çok yumuşak bir hamur elde ettiğimiz için böyle merdane ile azıcık ileri geri yaparak yaklaşık 1 santim açalım. 1 santim yeterli arkadaşlar açma açısından. Daha sonra bardak ağzı ya da siz tırtıklı ya da şekilli kalıplar da kullanabilirsiniz. Bakın bardak ağzı ile aynı büyüklükte zaten. Yuvarlaklar elde edelim ve bu yuvarlakları borcamımızın tabanına bu şekilde dizelim. Ben bu aşamayı videoya çekmeye gerek duymadım çünkü çok pratik, çok kolay bir aşama zaten. Önemli olan üst katmanının şeklidir arkadaşlar. İlk katman zaten bardak ağzıyla yuvarlaklar kesip diziyorsunuz. O çok kolay. İkinci kısım için ise güzelce yarısını, hamurumuzun kalan kısmını tekrar önümüze alıyoruz. İlk kısımda yaptığımız işlem gibi parmak uçlarımızla biraz genişletip daha sonra merdane ile 1 santim açıyoruz. Bardak ağzı ile yuvarlaklar elde ediyoruz. Elde etmiş olduğumuz yuvarlakların ortasındaki o çukuru oluşturmak için de siz duy da kullanabilirsiniz. Ama benim gibi bu Fanta, Cola, Sprite kapağıyla da yapabilirsiniz. Meyve suyu kapaklarıyla da oluyor arkadaşlar. Yeter ki bu şekilde küçük bir yuvarlak olsun. Böyle ortasına batırıp kaldıralım. Aman hamuru çatlatmamaya dikkat edin. Biraz yavaş yapın bu aşamayı. Bu şekilde parmak ucumuzla batıralım ve ortasına halka oluşturalım. Şu anda üzerine kapatacağımız hamur halkalarımız da hazır. Donut görüntüsünü andırıyor tıpkı. Yalnız arkadaşlar videonun başında belirttiğim gibi yumurta akını ayırtmıştık. Şimdi o ayırmış olduğumuz yumurta akını hiçbir şekilde köpürtmeden fırçanın ucuna batır çıkart yaparak videoda da gördüğünüz gibi benim gibi bu şekilde hamurun üzerine hepsine eşit gelecek şekilde güzelce sürelim. Arkadaşlar bu hayatta her şey tecrübeyle sabittir. Dediğim gibi yıllardır yaptığım bir tarif. Aman aman diyeyim sakın bu yumurta akını araya sürmeden pişirmeye kalkmayın ya da sıvı yağ sürmeye de kalkmayın. Zaten 2 yumurtayı kullanacağız arkadaşlar. Yumurta akını bu şekilde değerlendiriyoruz. Ben bu kapak işlemini evinde duy olmayanlar için göstermek istedim. Bizzat onlar için özellikle. Ama evinizde duy varsa zaten kapağa gerek yok arkadaşlar. Duy ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bakın bu şekilde halkalar elde ediyoruz. Üzerine böyle hamurun kapatın yuvarlak kısmını. Daha sonra parmak uçlarınızla bastırarak hafif, çok azıcık bastırarak yapışma elde edersiniz. Çünkü yumurta akı onu zaten yapışkan gibi yapıştırıyor. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar duy ile de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Hamurumuzu şu anda tamamladık. Geldik sıvı yağ ile yumurtamızın sarısını hamurumuzun üzerine sürmeye. Güzelce fırça ile çırpalım. Arkadaşlar yumurta sarısı ile sıvı yağ karışsın iyice. Daha sonra hamurumuzun sadece üst kısmına sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra fındık ya da ceviz tam ortasına bu şekilde batıralım. Azıcık da parmağımızla bastıralım ki kabarma sırasında yukarıya doğru çıkmasın. Önceden sıcacık ısıtılmış 180 derece fırında tatlımızı 40 dakika boyunca nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fanlı fansız fırın fark etmiyor ama fırından fırına pişme derecesi ve görüntü olarak fark ediyor arkadaşlar. Ben de 40 dakikada bu görüntüyü elde ettim. Fırından çıkan tatlımızı yaklaşık 5 dakika boyunca bekletelim. Şerbetimizi kepçe kepçe güzelce tatlımızın üzerine gezdirerek dökelim.
5 saat boyunca şerbetini çekmesini bekleyelim tatlımızın. Şerbetini tam olarak çektikten sonra gönül rahatlığıyla afiyetle yiyip servis edebilirsiniz. 5 saat en kısa süredir. Şerbetli tatlı dinlenmeyi çok sever. Bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Hazır olan tatlımızı bir kaşık buz gibi dondurma ile ya da sade servis edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dilerseniz katıl butonundan üye olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın.